Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kız çocuklar için harika bir hırka modeli anlatacağım. Modelimiz yuvarlak yaka olacak arkadaşlar. Yuvarlak yaka olacak. Sadece etek ucunda 3 yaprak deseni olacak. Çok hoş, çok güzel. Yuvarlak yaka yani yaka düşürmesi yapacağız bu modelimizde. Tüm detayıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. Benim ipim ince arkadaşlar. Ne kadarlık çocuğa öreceksin diye sorarsanız benim ipim ince olduğu için mesela 10 ay ile ya da 3 ay ile 1-1,5 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Sizin ipiniz kalınsa 3-3,5 yaşa kadar olur arkadaşlar. 1 yaş ile 3,5 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Eğer ki eliniz çok sıkı değilse. Bakın ipim 100 gram 340 metre. Hatta sanıyorum ki bir yumak yetebilir benimki için. Yetebilir diye düşünüyorum. Videonun sonunda da söylerim artık ne kadar gittiğini. Şiş olarak 3 numara misinalı şiş kullanacağım. 2 şişle örebilirsiniz ama misinalı şiş çok büyük bir rahatlık arkadaşlar. Böyle hırka yelek örüyorsanız diğer şişe farklı ya da ipe aktarmanıza, ilmekleri aktarmanıza gerek kalmıyor. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, ilmek sayısı 82 ilmek atacağız arkadaşlar. Tek sayı 82 ilmek atarak başlayacağız. Robasını beğendiyseniz arkadaşlar, robası yuvarlak yaka olacak dediğim gibi ayrı bir videosunda paylaştım. Alt kısmına, etek ucuna farklı desen de uygulayabilirsiniz. Şöyle kameramı düzelteyim. Evet, ipimi ikiye katladım. Hazırsanız hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Evet, tek sayı 82 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, 82 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet. Haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. Bakın bir sıra haroşamız oluştu bile. Şöyle kenarın düzgün olması için arkadaşlar ipi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Bu şekilde haroşa öreceğiz. 4 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Kenar bandımız 7 ilmek olacak arkadaşlar. Burada bu sırada düğmeliği de açacağız. Roba artırmalarımızı da yapacağız. Yaka düşürmeye yine bu sırada başlayacağız. Evet, düğmeliğimizi açalım. Şöyle 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın 2 3 ilmek haroşamı ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, bakın 5 ilmek oldu. 2 ilmek daha haroşa örüyorum. Evet, 7 ilmek ördük. 16 ilmek olacak önler. Kollar 11 ilmek olacak. Arkada 24 ilmek olacak. Artırma ilmeklerimiz de bir tane olacak. Evet, sayıyorum. 3, 6, 7, 16 ilmek sayıyorum. 8, düz örerek ilerliyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Burada size daha iyi anlatabilmek adına işaretleyici koyuyorum arkadaşlar. Hatta 16 ilmekten sonra çapraz şekilde bir artırma yapalım. Gizli artırma olsun. Modelde delikliydi ama ben delikli olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şöyle çapraz şekilde gizli artırma yapıyorum. 16 ilmekten sonra bir tane artırma yaptım. İşaretleyicimi koyuyorum. Artırma ilmeğimi bir tane örüyorum. Evet, bir ilmek ördüm. İşaretleyicimi yerleştiriyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz yeni öğreniyorsanız. Ve bir tane çapraz şekilde artırma yapıyorum.
Evet, kola geçtik. 11 ilmek örüyoruz. Düz örerek ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Çapraz şekilde yine bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi yerleştiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İşaretleyicimi yerleştiriyorum. Artırma ilmeklerim belli olsun diye bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Ve arka için 24 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 ilmek ördüm. İşaretleyici ama öncesinde artırma yapıyordum. Öncesinde artırma yapıyorum. İşaretleyicimi alıyorum, yerleştiriyorum. Bir tane düz örüyorum. İşaretleyicimi yerleştiriyorum. Bir tane çapraz şekilde yine artırmamı yapıyorum. Evet. 11 ilmek kol için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyicimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. İşaretleyicimi aldım, yerleştirdim. Yine bir tane artırma yapıyorum. Evet, yaka düşürmesine buradan başlayacağız arkadaşlar. Artırma yaptıktan sonra şöyle 1, 2 ilmek ördüm. Şöyle ipi kendime doğru aldım. Bakın. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 ilmekten sonra ipi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ve çeviriyorum. Yaka düşürmesi yapıyoruz. Bu ilmeği tekrar örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir sonraki sırada bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Ters örüyorum. Arka tarafa geçmiş olduk. Buradaki şöyle 3, 6, 9, 12, 13 ilmeği örmeden döndük. Ters örüyorum. Artırdığım ilmek de ters. İşaretleyicimi sağ şişimi alıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Ve arka yüzde olduğumuz için ters örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi gördüm. Sağ şişimi alıyorum. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Ve yine ters örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde ters örerek ilerleyelim. Buradaki son artırma yuvamıza, yani buraya kadar gelelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Yani şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 17 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 17 ilmek kalana kadar ördüm. Bakın burada bir alttaki artırdığım ilmek, ön yüzde artırdığım ilmek. Onu da ters ördüm. 2 ilmek daha örüyorum bakın. O artırdığım ilmekten sonra 1, 2 ilmek daha ters ördüm. İpimi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum ve çeviriyorum. Bu ipi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın ip önünde ve düz örerek ilerliyorum. İşaretleyicimi gördüm arkadaşlar. Öncesinde bakın, işaretleyiciden önce bir tane artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. İşaretleyicinin ortasındaki ilmeğimi düz örüyorum. İlerledikçe belli olacak, işaretleyicilerimizi çıkartabiliriz ileride. Şimdi
anlamayabilirsiniz. O yüzden işaretleyicilerimi yerleştirdim arkadaşlar yerine. Evet, bir düz ördükten sonra diğer işaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Artırmalarımız sadece ön yüzde olacak. Evet, düz örerek ilerliyorum. Kol ilmeklerini düz örerek ilerliyorum. Diğer işaretleyicimi görene kadar. Evet. Bakın ön yüzde bir alt ön yüzde artırdığım ilmek, onu örüyorum. İşaretleyicimi gördüm. Burada bir tane çapraz şekilde artırma yaptım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir tane daha artırma yapıyorum. Yani ortadaki düz ilmeğin hem öncesinde hem sonrasında her ön yüzde artırma yapmış oluyoruz. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer işaretleyicilerimi görene kadar. Evet, bakın bu diğer ön yüzde artırdığım ilmek. Onu ördüm. İşaretleyicimi gördüm. Öncesinde çapraz şekilde bir artırma yaptım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Düz örerek ilerliyorum. İkinci ön yüz sırasındayız arkadaşlar. Yani ikinci artırma sırası. Bakın işaretleyicimi gördüm. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Evet, şöyle bakın. Düz örüyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Artırma yaptıktan sonra 3 ilmek ördüm. Burada bunu örmeden almıştık. İpi etrafına sarmıştık. Bakın. Bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. O sardığım ilmeği de bakın sağ şişime alıyorum. Sonra sol şişime geçirip ikisini bir düz örüyorum ki orada çektirme olmasın, güzel dursun. Bu şekilde. Hatta şöyle bunu gerisini alsak daha güzel durur. Şöyle. Arkasını aldım, düz ördüm. Şöyle bakın. Sonra bakın 2 ilmek daha örüyorum. 1 2 ilmek daha düz ördüm. Onu ördükten sonra 2 ilmek daha düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve çeviriyorum. Yine bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arka yüzde olduğum için ters örerek ilerliyorum. Bu tarafta da bakın burası ayrık duruyor. 3, 6, 9, 10 ilmeğim var. Ters örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerliyoruz. Sadece diğer döndüğümüz ilmeğe kadar. Evet, ters ördüm. İşaretleyicimi gördüm. Sağ şişimi aldım. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Yine ters örerek ilerliyorum. Evet. Bir ön yüzdeki artırdığım ilmeği, çapraz şekilde olan ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir ters ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Yine ters örerek ilerliyorum. Evet, nereye kadar öreceğiz? Ters örerek ilerleyeceğiz. Yine buradaki son artırma ilmeğimin sonrasına kadar, yani şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, diğer yaka düşürme ilmeklerimin öncesine kadar geldim. Bakın şurada şöyle göstereyim. Artırma ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir alttaki artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Bakın o artırdığım ilmekten sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Burada geri dönmüştüm. Hatırlarsanız bunu sağ şişime aldım. Ona böyle geçirdim. Etrafından sarmıştım ilmeği.
Onu da sağ şişime aldım. Sonra sol şişime geçirip ipimi öne alıp bu ikisini bir ters olarak örüyorum ki güzel dursun. Şöyle bakın, güzel duruyor. Sonra 2 ilmek daha ters örüyorum. 1 2. Sıradaki ilmeğimi şöyle ipimi öne alıp örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek ördükten sonra sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bakın ipim önde ve çeviriyorum. Yaka düşürme yapıyoruz. İpimi yine öne aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Düz örerek ilerliyorum. Ön yüze geçtik. Evet, düz örerek ilerliyorum. İşaretleyicimi gördüm. Öncesinde çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Düz örerek ilerliyorum. Evet, roba artırmalarımız arkadaşlar. Bu ortadaki bir ilmeğin hem öncesinde hem sonrasında artırma yapıyoruz. O şekilde oluyor. İşaretleyici koydum ki daha iyi anlatabileyim. Evet. Yine işaretleyicimi gördüm, ilmeğimi. Öncesinde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, düz örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi gördüm. Öncesinde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde yine artırmamı yaptım. Düz örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi gördüm. Yine artırmamı yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Yine çapraz şekilde artırmamı yaptım. Düz örerek ilerliyorum. Bakın işte artırma yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. 8. ilmek o geri döndüğüm ilmek arkadaşlar. Onu örmeden sağ şişimi alıyorum. Onun arkasına bakın. Etrafından geçirdiğim ilmeği de sağ şişime aldım. Ve şöyle yer değiştirerek, yani normal ilmeğimi öne alıp düz örüyorum. Şöyle şu şekilde düz örüyorum ki şöyle güzel dursun bakın. Geri döndüğümüz zaman delik oluşuyor. Şimdi hiçbir sorun yok arkadaşlar. Evet, onu ördük. Sonra 2 ilmek daha örüyorum. Ve yine ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bakın 3, 6, 7 ilmeğim kaldı. Ve çeviriyorum. Evet, burada roba artırmamız bitti arkadaşlar. Daha yuvarlak bir görüntü olsun istiyorsanız şuradan da geri dönüş yapabilirsiniz. Yine 2 ilmek örüp üçüncüden geri dönüş yapabilirsiniz. Evet, bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. Ters tarafta olduğum için ters örerek ilerliyorum. Artırdım ilmekte ters, işaretleyicim sağ şişimi aldım, ters örüyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım, ters örüyorum. Hiçbir işlem yok, sadece yaka düşürmesini göstermek için örüyorum arkadaşlar. Ters örerek ilerleyelim. Yine bakın buradaki ön taraf artırmasından sonraki ilmeğimize kadar
Gelelim buradan da dönüşü göstereceğim. Evet, şöyle diğer yaka düşürme ilmeklerin öncesine kadar geldim. Bakın burada artırma ilmeğim var. Bir ön yüzdeki artırdığım ilmeği, çapraz şekilde olan ilmeği ters örüyorum ve sayıyorum yine. 1 ters ördüklerimi sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bakın burada geri dönmüşüm, belli oluyor. Bakın burada boynuna sarılı bir ip var. Bunu örmeden sağ şişimi alıyorum. O ilmeğimi de bakın, sardığım ilmeği de aldım. Sol şişime geçirdim. Ve şöyle ipi öne alıp bu ikisini bir bu şekilde ters örüyorum. Ters örüyorum ve böyle ön yüzden de bakıyorum ki düzgün duruyor mu? Bakın düzgün duruyor. Ve burada 2 ilmek daha örüyorum. 1 2 ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Burada da bakın 3 6 7 ilmeğim kaldı. Ve çeviriyorum. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ işimi aldım ve düz örerek ilerliyorum. Bakın dönüş yaptığımız hiç belli olmuyor. Evet, şimdi artırma yapacağım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Bir ilmeğimi işaretleyicimi örmeden aldım. Örmeden aldım diyorum. Sağ şişime geçirdim. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Artık bakın artırma ilmeklerimiz belli arkadaşlar. Sağında ve solunda artırma yapılmış. Artık her ön yüzde bakınca anlarsınız. İşaretleyicimize gerek kalmadı. Düz örerek ilerliyorum. Evet, şöyle işaretleyicimi sağ işimi aldım. Pardon. Öncesinde bir artırma yapıyordum. İşaretleyicimi sağ işimi aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ işimi aldım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Hatta dediğim gibi artık işaretleyicilerimizi çıkartabiliriz. Evet, şöyle işaretleyicimi gördüm. Öncesinde bir çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyicimi sağ işimi aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ işimi aldım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi gördüm. Sağ işimi aldım. Artık burada da işaretleyicimi çıkartmaya başlayayım. Bir düz ördüm. Bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi artık çıkartıyorum. Ve düz örüyorum bakın. Artırdıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ilmeğim o geri döndüğüm ilmek. Bakın beline dolandığı için ip ayrık duruyor. Onu örmeden sağ işimi aldım. O sardığım ilmeği de şu şekilde sağ işimi aldım. Sonra şöyle ayırtıp ayrıştırıp şöyle çevirerek düz öreceğim. Yerlerini değiştirip diyelim ya da şöyle bu şekilde düz örüyorum. Şöyle bakın. Anlarsınız. O beline doladığımız ilmek arka tarafta kalacak. Düz ördüm. Roba düşürmemiz bitti arkadaşlar. Yaka düşürmemiz. 7 ilmeğim kaldı. Onları haroşa
örerek sıramı tamamlıyorum. Bu tarafta bitti. Evet. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve çevirdim. Arka yüzden de 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Arka yüzde ters örerek ilerliyoruz. Artırdığım ilmekte ters. Diğer artırdığım ilmek. Evet, işaretleyip çıkartayım. Evet, bu şekilde ters örerek ilerliyoruz. Şöyle yine buradaki roba artırmam buna kadar gelelim arkadaşlar. Ondan sonraki şu ilmeği bulacağız. Onu ikisini bir öreceğiz. Onu göstereceğim. Evet, şöyle dediğim yere kadar geldim. Bakın en son artırma ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Ön yüzde artırdığım ilmeği ters ördüm. Şimdi ters ilmeklerimi örüyorum ve sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmeğim bakın. O geri döndüğüm ilmek beline ilmek sarılmış. Onu örmeden sağ şişime aldım. O sarılan ilmeği de alıyorum. Bunları yine sol şişime geçirdim. İkisini bir bu şekilde ters örüyorum. Evet bakın bu şekilde oldu. Ve kalan 3, 6, 7 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, yaka düşürmemiz tamamen bitti arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Gayet güzel oldu. Böyle. Şimdi yine robamıza devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki 7 ilmeğim haroşa. 7 ilmek haroşadan sonra düz örgüme devam ediyorum. Artırmalarımız yine roba artırmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Bakın gördüm, o bir tane düz ilmeğimi gördüm. Öncesinde çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Şöyle bakın. Çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, diğer artırma ilmeğimi gördüm. Bakın nasıl belli oluyor. Kendisini belli ediyor şöyle bakınca. Ortada bir ilmeğim var. Öncesinde çapraz şekilde bir artırma. O düz ilmeğimi örüyorum, artırma ilmeğimi. Ve bir tane daha çapraz şekilde artırma yapıyorum. Hem öncesinde hem sonrasında artırma yapıyoruz. Ve yine örgümüze devam ediyoruz. Evet, şöyle diğer artırma ilmeğimi az kalmış. Yine örerek göstereyim. Evet, bakın artırma ilmeğimi gördüm. Gördüğünüz gibi öncesinde çapraz şekilde bir artırma yapıyorum.
Bir düz örüyorum. Çapraz şekilde artırma yaptım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, yine artırma ilmeğimi gördüm. Öncesinde bir çapraz şekilde artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Haroşayı da düz örüyorum. Düz de düz örüyorum arkadaşlar. Haroşayı ters örenler için haroşa örerek sırayı tamamlıyorum diyorum. Onlar anlasınlar diye. Çevirdim, ipimi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Yine 7 ilmeğimiz haroşa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra ters örüyorum. Arka yüzde başta 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmeklerimiz ters, sondaki 7 ilmek haroşa. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerledim. Son 7 ilmeğimi de haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi ne yapacağız? Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir püf noktası daha göstereceğim. Biliyorsunuz haroşa ilmekler kendisini çekiyor. Düz örgü daha uzun duruyor. O yüzden şöyle düğme iliğinden sonra, bakın düğme iliğinden sonra haroşa sıraları 5 sıra olsun arkadaşlar. 5 sıra haroşa sırası olduktan sonra düğme iliğinden sonra bir tane de burada git gel yapacağız arkadaşlar. Evet, bu 7 ilmek haroşamızı git gel yakacağız. Yaka düşürmesinde yaptığımız gibi o şekilde hem başta hem sonda aynı işlemi uygulayacağız ki burası kasmasın. Burası geniş olup da burası kasmasın. Evet, düğme iliğinden sonra 5 sıra daha 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi düğme iliğinden sonra 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi yaka düşürmede yaptığımız işlemin aynısını bu 7 ilmek için yapacağız arkadaşlar. Evet, kasmasın diye 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Sıradaki ilmeği şöyle ipimi öne alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve çeviriyorum. Çevirdim. Bu ilk ilmeği bakın. Örmeden yine sağ şişimi aldım. Ve kalan 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, burada bir sıra haroşa fazladan örmüş olduk. Evet, sonrasında çeviriyorum. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 7 ilmek haroşamı ördüm. Buradaki ilmeğin etrafından dönmüştük hatırlarsanız. Şöyle onu örmeden sağ işimi aldım. O bakın sardığım ilmek, dönerken sardığım ilmeği de sağ işimi aldım. Bu ikisini şöyle buradaki düz ilmek önde olacak şekilde alıyorum ve ikisini bir düz olarak örüyorum bu şekilde ki görüntüsü güzel olsun. Evet, bu işlemi tamamladık arkadaşlar. Düz örerek ilerliyoruz. Roba artırmalarımızı unutmuyoruz yine. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da 7 ilmek haroşamızda uygulayacağız. Evet, örgümüze devam ediyoruz. Dediğim gibi roba artırmalarımızı unutmayalım. Sıranın sonuna kadar
gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada arka tarafta yapacağız arkadaşlar. Kalan 7 ilmek haroşamı da örüyorum. Sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Ve çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim. İpimi yine kendime doğru bakın. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Ve bu 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 7 ilmek haroşamı ördüm. Çevirdim. Yine arka yüzdeyiz. Bir sıra haroşa örmüş olduk kenar bandımızı. Evet, 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmekten sonra bakın bunun etrafını ilmeğimizle dönmüştük, ipimizle. Bunu örmeden sağ işimi aldım. O doladığım ilmeği de şöyle genişletip sağ işimi alıyorum. Sonra şöyle sol işime aktardım. İkisini bir bu şekilde ters örüyorum. Ön taraftan görüntüsüne bakın arkadaşlar, düzgünse tamamdır. Evet, ters örerek yoluma devam ediyorum. Evet, işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Buna kısa satır diyorlar, bu işleme. Bir daha ne zaman uygulayacaksınız arkadaşlar? Her düğme iliğinden, bakın düğme iliğinden 5 sıra sonra, düğme iliğinden sonra 5 sıra haroşa ördük. Ondan sonra bu işlemi uyguladık. Bir sonraki düğme iliğini de 13 sırada bir açabiliriz arkadaşlar. 13 ya da 12 sırada bir düğme iliği açarız. Düğme iliğini açtıktan sonra yine 5 sıra haroşa ördükten sonra bu işlemi uygulayın arkadaşlar. Daha güzel duracaktır. Evet, bu şekilde devam ediyoruz artık. Düğme iliğimizde 13 sıra haroşa örelim. 13 sıradan sonra düğme iliğimizi açalım. Sonra 5 sıra haroşa örüp yine bu kısa satır uygulamasını yapalım. Hem bu tarafta hem diğer tarafta. Zaten gösterdim. Dilerseniz videoyu geriye alıp yapabilirsiniz. O şekilde yaparsınız. Ne kadar öreceğiz arkadaşlar? Robayı ne kadar öreceğiz? Eğer ki siz etek ucuna farklı desen yapacaksanız onun sayısına göre, hani mesela bazı modeller 5 ilmek ve katları olarak ayarlanıyor. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle kaç artırma yapacaksınız onu söyleyeyim. Kaç ile kaç arası? 20 ile 22 sıra 22 defa ön yüzde artırma, roba artırması yapabilirsiniz. Dediğim gibi ilmek sayısına, üzerine yapacağınız desene göre değişir bu. 20 ile 22 defa artırma yapabilirsiniz. Nasıl anlayacaksınız? Bakın çapraz şekilde duruyor artırma yaptığımız ilmekler. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 defa artırma yapmışız. Ben de tam net sayı vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü sizinle birlikte örüyorum. Ben öreceğim. Desenime göre ilmeklerin sayısına bakacağım. Ona göre size sayı vereceğim inşallah. Bu şekilde devam edelim. Düğme iliğini unutmayalım. Kısa satır dönüşünü unutmayalım ki daha güzel dursun. Kasma olmasın arkadaşlar. Evet, böyle devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar robayı. 20 sıra artırma yaptım. Şişimde toplamda 242 tane ilmeğim var. Önler 36 ilmek oldu arkadaşlar. Kol 51 ilmek oldu. Arka 64 ilmek. 4 tane de artırma ilmeğimiz var. Onlar da birlikte toplamda 242 tane ilmeğimiz var şişimizde. Şimdi ilk önce kolunu öreceğiz arkadaşlar. Kol ucuna desen yapmayacağız. Kolunu öreceğiz.
Sonra gövdeyi öreceğiz. Etek ucuna da desenimizi yapacağız. Evet, desenim tam denk geliyor. Şimdi ne yapalım? Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane 13 sıra haroşadan sonra bakın, düğme iliğinden sonra 3, 6, 9, 12, 13 sıra ördüm. Düğme iliği açtım. Düğme iliğinden sonra bakın 5 sıra ördüm. Tam denk geldi burada. Yine kısa satır uygulaması yapacağım. Beraber yapalım olmazsa. Şöyle. Evet. Şöyle 1, 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle ipimi kendime doğru aldım. Sıradaki düz ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Çeviriyorum. Evet, hemen bu ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Hatırlatma olmuş olur. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşalarımı örüyorum. 7 ilmek haroşamı. 6 ilmeği ördüm. Pardon, 3, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Şu etrafından ip sardım. Düz ilmeğime geldim. Onu aldım. O sardığım ipimi de şöyle aldım. Şöyle ayırıp sol şişime geçiriyorum arkadaşlar. Düz ilmek önde olsun, o arkada olsun. Bu şekilde ikisini bir düz örüyorum. Sonra yoluma devam ediyorum. Evet, ön için 36 ilmeğimizi örüyoruz. Bu artırma ilmeklerini kol evine katacağım arkadaşlar ben. Desenimiz o şekilde denk geliyor. Evet. 36 ilmeğimizi örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, 36 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi kol için arkadaşlar bu artırma ilmeğini de kol evine katıyorum. Şöyle yardımcı şiş kullanacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz bu ilmekleri sadece bu kol ilmekleri hariç diğerlerini şişiniz, farklı şişiniz varsa ona geçirebilirsiniz ya da şiş yoksa iğne yardımıyla bir ipe geçirebilirsiniz, kolaylık olsun diye. Misinalı şişiniz varsa da şöyle misinalı şişi şöyle çektirip bu diğer şişi de kullanabilirsiniz ama size daha iyi anlatabilmek adına ben farklı şiş kullanacağım. Şöyle bakın, artırma ilmeğimi de örüyorum. Kol evi için 51 ilmeğimiz vardı. Artırma ilmeklerini de katarsak 53 tane, yanlış saymadım. Evet, 53 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Diğer artırma ilmeğine kadar düz örerek ilerleyelim. Evet, kol için 52 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi 53. ilmeğim, diğer artırma ilmeğim. Onu da ördüm. Şöyle şimdi çekeyim, şöyle kalsın. Kol için toplamda 53 tane ilmeğim şişimde. Şimdi çeviriyorum. Sadece bu ilmeklerimi öreceğim. Kolu bitirene kadar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Şöyle. Dediğim gibi misinalı şişinizde devam edebilirsiniz. Sorun olmaz. Ben size anlatayım diye ördüm ama bu şekilde. Evet, ters örerek bu 53 tane ilmeğimizi örelim. Sırayı tamamlayalım yani. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Onları da ters örüp sıramı tamamladım. Çeviriyorum. Bu şekilde önden düz, arkadan ters öreceğiz arkadaşlar. Kol ucunda dediğim gibi desen yok. Kol evinde desen yok. İsterseniz şöyle bir de eksiltme yapalım arkadaşlar. Şöyle ne yapalım? Şöyle 2 sıra ördük. 20-22 sıra örelim arkadaşlar. 22 sıra örelim. 22 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Şöyle tersinden bakarsınız arkadaşlar. Şöyle bakın. Biz 2 sıra ördük. Şöyle.
Şuradan itibaren bakın. Buradaki ip şuna geçik. Gördüğünüz gibi geçirilmiş şekilde duruyor. Ondan sonraki ters sıralarını sayarsınız. 2 sıra ördük. 22 sıra önden düz, arka yüzden ters örelim kol evini. Sonra yan kısımda hem başta hem sonda eksiltme yapalım. Biraz bilek kısmına doğru eksiltme yapacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, 22 sıra olacak şekilde ördüm arkadaşlar. Burada şöyle şuradan itibaren sayarsınız. Bakın şuradan itibaren sayarsınız. Bu ters sıraları 22 sıraysa tamamdır. Neden sayıyoruz? Aslında çok da önemli değil. Hani başladığınız yeri, ama diğerinde aynı şekilde yapacağınız için sayı önemli arkadaşlar. Aynı yerden eksiltmeye başlayalım. Evet, şöyle burada hemen eksiltmeyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle ilk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sonra düz örerek devam ediyorum. Evet, sıranın sonunu göstereceğim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim. Sıranın sonunda da son 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, bir tane başta bir tane sonda eksiltme yapmış olduk. Bundan sonra 4 sıra örelim arkadaşlar. Hatta 5 sıra olacak. Bir eksiltme daha yapacağız. Evet. Arka yüzde ters örerek ilerliyorum. Evet. Ters örerek ilerleyelim. Bu eksiltmeden sonra birinci sıramız diyelim arkadaşlar. 4 sıra önden düz, arkadan ters, hatta 5 sıra örelim. Ön yüzden tekrar bu şekilde eksiltme yapacağız. Evet. 5 sıra örüp döneceğim. Evet, sağ tarafta ve sol tarafta eksiltme yaptıktan sonra 5 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi yine bir tane başta eksiltme yapıyorum. Yani ikisini bir örüyorum. Sonra düz örerek ilerliyorum. Evet, sıranın sondaki eksiltmeyi de göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İpiniz kalınsa arkadaşlar, geniş gibi duruyorsa yine 5 sırada sonra bir tane daha, ya da 4 sıra sonra, 3 sıra sonra bir tane daha eksiltme yapabilirsiniz. Benim için yeterli, çünkü benim ipim ince arkadaşlar. Şöyle yoluma devam ediyorum. Evet, arka yüzden ters, ön yüzden düz örerek devam edeceğim. Bilek kısmına kadar bu şekilde devam edelim. Bilek kısmında da toparlanması için eksiltme yapacağız. Evet, bu şekilde devam edelim. Yeterli boyuta gelene kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, santim olarak da veririm arkadaşlar, ince iple örenler için. Santim olarak da kaç santim ördüğümü göstereceğim. Evet, şöyle ördüm arkadaşlar. Size santim olarak vereyim. Dediğim gibi benim ipim ince. Eğer ki sizinki kalınsa 2 santim fazla örün. Benimki 17 santim olmuş. İpiniz kalınsa 2 santim, hatta 3 santim fazla örebilirsiniz. Evet, 17 santim olana kadar ördüm. Şimdi 3 sıra haroşa öreceğiz. Öncesinde eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bilek kısmı için. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Yine 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Hatta 4 ilmek örelim arkadaşlar. 4 ilmek ördüm. 5 ve 6. ilmeği ikisini bir örüyorum. Haroşa yapacağız arkadaşlar. Arka yüzden haroşaya başlayacağız. Eğer ki haroşayı ters örenler
Bu sırada ters örerek ilerlesinler. Evet, 4 ilmekten sonra bir eksiltme yaptım. 4 ilmek örüyorum. 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yaptım. 4 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Dördüncü eksiltmemi yaptım. 4 ilmek örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 4 ilmek örüyorum. Altıncı eksiltmemi yaptım. 4 ilmek örüyorum. Yedinci eksiltmemi yaptım. 4 ilmek örüyorum. 2, 3, 4. 8. eksiltmemi yaptım. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Evet, 8 ilmek eksilttik. Şişimizde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 40, 41 tane ilmeğimiz var. Şöyle çeviriyorum. Dediğim gibi 3 sıra haroşa öreceğim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bakın önünüzde bir sıra haroşamız oluşuyor. Evet, eksiltmemizi tamamladık arkadaşlar. Başka yapmayacağız, eksiltme yapmayacağız. Eksiltme artırma hiçbir işlem yok. 3 sıra haroşa olana kadar örelim. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Burada artık ilmeklerimizi keselim. Dilerseniz 4 sıra da yapabilirsiniz ama modelde 3 sıraydı, o yüzden 3 sıra öreceğim. İlk ilmeğimi aldım, yönünü çevirdim. Sol şişime geçirdim. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Ne sıkı ne geniş, nasıl ördüysek o şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet, tamamen bütün ilmeklerimizi keselim. Sonra kenar birleştirmesini, yani dikimini tığla yapacağız arkadaşlar. İpimizi kesmeyelim. Evet. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, kesimi tamamladım. Gördüğünüz gibi şimdi dediğim gibi tığ yardımıyla birleştireceğim. Şöyle tersinden yapacağız arkadaşlar. Bu işlemi şöyle tersini çevirelim. Şöyle tersinden, bakın bu şekilde buradaki uç kısma şöyle giriyorum arkadaşlar. 2 tel alacak şekilde. Tığımla girdim. İlmeği buradan çıkartıyorum. Burada sıkılansın diye bir zincir çekiyorum. Sıradaki, bakın yan taraf, sıradaki yuvaya 2 tel alacak şekilde, karşıdan da 2 tel alacak şekilde giriyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle ilerleyeceğim. Bir alttaki yuvaya bakın 2 tel alacak şekilde, karşı taraftaki kenarın 2 telini alacak şekilde girdim. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir alt yuvaya giriyorum. Hem buraya hem karşıya batıyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Buraya ve karşıdaki yuvaya giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Hem buraya hem karşıya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçiriyorum. Çok sıkı tutarsak kasma olur arkadaşlar. Oranına dikkat edin. Hem bakın buradaki yuvaya hem karşıdaki yuvaya giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Böyle.
Evet, bu şekilde ilerleyerek koltuk altına kadar gelelim. Şöyle. Sonrasını göstereceğim. Evet, buraya kadar, yukarıya kadar geldim. Bu ilmeği arkadaşlar şöyle sağ işime geçirdim. Şöyle çeviriyorum. Burada zaten desen için bir tane artırma yapmamız gerekiyordu. Onu da buna kattım. Sağ işime kattım. Şimdi arka bedeni örüyoruz arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Zaten buradan örerek gelmiştik. Kolu örmüştük ve şimdi arka bedeni örüyorum. Arka ilmeklerimiz 64 taneydi benim aynı sayıda yapanlar. 64 ilmeğimi öreceğim. Sonra diğer kolu öreceğiz arkadaşlar. Oraya kadar ilerliyoruz ki diğer kolumuzu örelim. Şöyle kolda göstermedim size, şöyle modelin düz tarafını çevireyim. Evet, bakın bu şekilde birleştirmesini yaptık. Gayet güzel oldu. Evet, şöyle buradaki artırma ilmeğimiz, düz ilmeğimize kadar gelelim. Evet, arka bedenin ilmeklerini ördüm. 64 ilmek örmüş oldum. Burada artırma ilmeğim var. Gördüğünüz gibi onu kol evine dahil etmiştik. Hatırlarsanız diğerinde de aynı şekilde. Bunu örüyorum. Bak, diğer yardımcı şişimi kullanıyorum. Siz bunu kullanabilirsiniz. Ben daha iyi anlatabilmek adına yardımcı şiş kullanıyorum. Evet. Kol ilmekleri 53 taneydi. Diğeri de bu da 53 olması lazım. Evet, diğer artırma ilmeğimize kadar. Bakın buradaki artırma ilmeğimize kadar gelelim. Evet, 52 tane ilmeği ördüm. 53. ilmeğim buradaki artırma ilmeğim arkadaşlar. Onu da ördüm. 53 tane ilmeği kol için ayarlamış olduk. Şimdi çeviriyorum. Şöyle çıkartıp öreyim. Arka yüzden ters öreceğiz. Ön yüzden düz. Diğerini ördüğümüz gibi arkadaşlar 22 sıra bu şekilde devam edeceğiz. Sonrasında ne yapmıştık? Yan tarafta eksiltme yapmıştık, hatırlarsanız. Yani diğerini nasıl ördüysek aynı şekilde öreceğiz. Kesimini yapacağız. Sonra gövdeye başlayacağız arkadaşlar. Dilerseniz karıştırırsanız videoyu geriye alın. Diğer kolu örerken ne yaptık? Aynı işlemleri uygulayın arkadaşlar. Ben de bu kolu tamamlayıp döneceğim. Evet, diğer kolunu da ördüm. Gördüğünüz gibi tamamladım. Burada birleştirerek, tığla birleştirerek yukarıya kadar geldim. Şimdi bu ilmeğimi arkadaşlar, tığla birleştirdiğim ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Şöyle sağ şişime alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. O sağ şişime aldığım ilmeği şöyle arkadan genişletip ördüğüm ilmeğin önüne bırakıyorum. Burada geri tekrar o ilmeği eksiltmiş olduk arkadaşlar. Çünkü desenimiz denk gelmesi lazım desenimizin. Sonra düz örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde iki kolumuzu da tamamlamış olduk. Evet, sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım arkadaşlar. Artık gövdeye geçmiş olduk. Kolları tamamladık. Şişimizde 137 tane ilmek var. Desen için arkadaşlar, desen ayarlaması için 7 ilmek, bakın buradaki baştaki 7 ilmek haroşayı saymıyoruz. Soldaki sondaki 7 ilmek haroşayı saymıyoruz. Neden saymıyoruz? Deseni düz kısma yapacağız. Bunları saymazsak 123 tane ortada düz ilmeğimiz var. Desenimizde 12 ilmek ve katları artı 3 ilmekten oluşuyor. O yüzden
3 ilmek derken kenara bir desen, bir ilmek koyacağım arkadaşlar. O yüzden 12 ve katları artı 3 ilmek, yani 123 ilmek tam denk düşüyor arkadaşlar. Evet, artık etek ucuna kadar bu şekilde örüp döneceğiz. Evet, burada çıkışta ben burada diğerinde hatırlarsanız şey yapmıştım. Kısa satır uygulaması yapmıştık. Şöyle. Evet, özür dilerim. Ben de söküyorum o ilmekleri. Kısa satır uygulaması yapmıştık. Başta burada da yapmamız lazım. O yüzden şöyle burayı da göstereyim size. Ne yapıyoruz? 7 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Yedi ilmeğimi ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve çeviriyorum. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın, düz ilmeğimi. Sonra kalan 7 ilmek haroşamı örüp sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 7 ilmeğimi haroşa ördüm. 8. ilmeğim buradaki düz ilmeğim. Onun bakın etrafına sararak döndüğüm ipimde şöyle ilmeğimi aldım. Şöyle ayrıştırıyorum. Sonra bu ikisini bir şöyle ipimi öne alıp ikisini bir ters örüyorum. Ön yüzde duruşuna bakıyorum arkadaşlar. Gayet düzgün duruyor gördüğünüz gibi. Sonra ters örerek devam ediyorum. Evet, ön yüzden düz, arka yüzden ters. Baştaki 7 ilmek, sondaki 7 ilmek haroşa olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. 13 sırada bir düğme iliğini açacağız. 13 sırada bir düğme iliği açacağız. Sonrasında düğme iliğinden 5 sıra sonrasında da kısa satır uygulaması yapacağız. Burası kasmasın diye. Burada yaptığımız, bu tarafta yaptığımız uygulamanın aynısı arkadaşlar. Başta ve sonda yapmayı unutmayın. Sonrasında etek ucuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Etek ucu desenini beraber yapacağız. Ben size santim olarak da vereceğim arkadaşlar. Böyle ön yüzden düz, arka yüzden ters, baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa. Çok konuşuyorum, özür dilerim. İlk defa yapacak olanlar için çok konuşuyorum. Özür dilerim sizden. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur. Evet, böyle devam edelim. Dediğim gibi sonrasını göstereceğim. Evet, yeterli boyuta geldi arkadaşlar. Şimdi etek ucu desenini yapacağız. Ne kadar ördüm? Şöyle düğme iliklerini söyleyeyim arkadaşlar. İlk 4 sıra haroşadan sonra düğme iliği açmıştık. Sonra 13 sırada bir düğme iliği açtık. Ben 5. düğme iliğini açtım ve sonrasında bir sıra haroşa gittim. Şöyle ben santim olarak da vereyim arkadaşlar. Benim dediğim gibi ipim ince. Sizinki kalın ipse daha boyut olarak uzun olması lazım sizinki. Bakın 25,5 santim olana kadar örmüşüm. Yaka düşürmesi yaptık. Arkadan itibaren ölçerseniz de 27 olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi desene yapacağız arkadaşlar. Yaprak desenini oluşturacağız. Şişimizde toplamda 137 tane ilmeğimiz var. Baştaki 7 ilmek haroşayı saymayacağız. Onları katmayacağız. Sondaki 7 ilmek haroşayı katmayacağız. Ortada düz ilmeklerim 123 tane. Desenim içinde 12 ve katları artı 3 ilmek fazla olursa tam denk düşüyor. Eğer ki sizinkinde eksiklik ya da fazlalık varsa, 2 ilmek fazlaysa kenarda 2 ilmek, sona da 2 ilmek fazla koyabilirsiniz. Sorun olmaz. Ona göre ayarlarsınız. Evet, desenimize başlayalım. Dediğim gibi son düğme iliğinden sonra bir sıra haroşa ördüm. Yani 5. düğme iliğinden sonra bir sıra haroşa ördükten sonra kenardaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yedi ilmek haroşamı ördükten sonra burada bir tane düz örüyorum. Bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum.
Sonrasında bir doladım, bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin, bakın bu şekilde ikinci ilmeğinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Evet, sağa doğru ikisini bir ördük. Ne yaptık? Tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Kenar bandından sonra bir düz ördük, bir doladık, 2 ilmeğin ikisini bir ördük. Bir doladık, bir düz ördük. İkinci ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördük. Şimdi burada yaprak deseni için 3 ilmeğin içine giriyorum. Bakın 3 ilmeğin içine girdim. İlmek aldım. 3 ilmekten 9 ilmek çıkartacağız. Bir ilmek aldım, doladım 2. Tekrar bu 3 ilmeğin içine giriyorum, ilmek alıyorum. 3. Doladım 4. Tekrar bu 3 ilmeğin içine girdim. İlmek aldım 5. Doladım 6. Girdim, ilmek aldım 7. Doladım 8. Tekrar girdim, ilmek aldım 9. Yani 3 ilmekten 9 ilmek çıkardık. Sonra sol şişimden o 3 ilmeğimi çıkardım. Evet. Şimdi sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz ördüm. Bir doladım. Ortada 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. Evet, burada 3 ilmeğin üçünü bir ördük. Başlarken de 2 ilmeği örmüştük. Burası kenar olduğu için arkadaşlar. Evet, 3 ilmeğin üçünü bir ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle sağa doğru ikisini bir örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğe giriyorum ve 3'ün içinden 9 ilmek çıkartıyorum. Girdim, ilmek aldım, doladım, 2 oldu. Girdim, ilmek aldım, 3, doladım, 4. Girdim, ilmek aldım, 5. Doladım, 6. Girdim, ilmek aldım, 7. Doladım, 8. Girdim, ilmek aldım, 9. Sol şişimden bu 3 ilmeğimi bıraktım. Evet, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz ördüm, bir doladım. Ortada 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine 3 ilmekten 9 ilmek çıkartıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. 3 ilmekten 9 ilmek çıkartalım. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet. Burada arada yaptığım işlemlerin aynısı yine. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Doladım. 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Evet. Şimdi yine 3 ilmekten 9 ilmek çıkartacağız. 3 ilmeğin içine giriyorum. Şöyle. İlmek aldım. Doladım. Tekrar girdim. İlmek aldım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Yine 3 ilmekten 9 ilmek çıkartacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, sonra ne yapıyorduk? Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Ortada 3 ilmeğin üçünü bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru örüyorum. Yine 3 ilmekten 9 ilmek çıkartacağım. Evet, bu şekilde devam ediyor.
Şöyle sıranın sonuna, kenara kadar gelelim. Şuraya kadar gelelim. Göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bu 9 ilmek çıkardıklarım. Yani yaprak deseni toplamda 10 tane olacak. Benimle aynı sayıda yaptıysanız. Şöyle son olarak ne yaptım arkadaşlar? Söyleyeyim. Buradan 3 ilmekten 9 ilmek çıkardım. Sonra 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Burası kenar olduğu için aslında üçünü bir örmemiz lazımdı. Kenar olduğu için ikisini bir ördük. İlmek sayısı tam denk düşsün diye arkadaşlar. Yani denk düşsün derken yaprakların sonunda da yani desenimizin bitiminde de aynı sayıda ilmeklerimiz olacak. Evet. Şöyle haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Arka yüzden de desenimizi yapacağız arkadaşlar. Arkadan da modelimize devam edeceğiz. İkinci sırasındayız. Yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ters ördüm. Hatta 3 tane ters örelim. 7 ilmek haroşadan 1, 2, 3. Bu artırdığım ilmeği de ters örüyorum. 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir şöyle bakın bu şekilde ters ördüm. İkisini bir ters ördüm. Burada bir eksiltme yapmış oldum. 9 tane yaprak ilmeğim var. O çıkardığımız ilmekler. Sırayla ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, şimdi sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. İkisini bir ters ördüm. Ortada 3 ilmeğim ters. Bakın 1, 2, 3 ilmek ters. Artırdığımız ilmek, ortadaki 3 ilmeği kesmiştik. O ilmek ve diğer artırdığımız ilmek ters oldu. Burada o 9 ilmeğin öncesinde 2 ters ilmeğim var. İpimi öne alıyorum. Şöyle ilmekleri genişlettim. Bu şekilde ikisini bir ters örüyorum. Yönü ön yüzden düzgün olsun diye. Yine bu 9 ilmeğimi sırayla ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ters ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir bu şekilde ters ördüm. Ortada 3 tane tersim var. Artırdığım ilmek, ortadaki ilmek ve diğer artırdığım ilmek. Üçünü de sırayla ters ördüm. Sıradaki 2 ters ilmeğin ikisini bir şöyle ilk önce genişletiyorum. Şöyle arkadan öne girecek şekilde ikisini bir ters örüyorum. Ve sırayla karşımdaki 9 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tersten sonra yine sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Bir eksiltme yapmış oluyorum. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Sıradaki 2 ilmeği böyle ikisini de genişletip ipimi öne alıyorum. Şöyle arkadan öne girecek şekilde ikisini bir ters örüyorum. Yine sırayla 9 ilmeğimi ters. Sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Karıştırırsanız videoyu biraz geriye alın. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 9 ilmek ters ördükten sonra yaprak ilmeklerimi şöyle sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 3 tane ters. 1, 2, 3. Bu da kenar ilmek oluyor. Onu da ters örüyorum. 4 olmuş oldu. Kalan 7 ilmek haroşamı örüp sırayı tamamlıyorum. İkinci sırayı tamamladık. Çevirdim.
Ön yüzde 3. sıradayız. Toplamda 8 sıradan oluşuyor yaprak desenimiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada bir düz ördüm. Düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bakın ne yaptık? 7 ilmek haroşadan sonra bir düz ördük. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Karşında 2 ilmek var. İkinci ilmeğin yönü bakın dönük duruyor. O yüzden şöyle ikisini bir sağa doğru örüyorum. Yani 2 tane eksiltme yapmış olduk. Burası kenar olduğu için. Şimdi 9 ilmek var. Karşımda yaprakları ayıracağız arkadaşlar. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım. Yaprak arasında bir doladık. 3 ilmekten sonra 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Evet, doladıklarımla birlikte yapraklarımdaki ilmekler 11 tane oldu. Şimdi sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği bakın sağa doğru örüyorum. Yönü düzgün olduğu için ikinci ilmeğin sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bu şekilde 2 yaprak arasında 3 tane ilmek kaldı. Yapraklarım için 3 ilmek düz örüyorum. 3 yaprak oluşacak. O yüzden 3 ilmek ördük. Bir doladık. 3 ilmek ördük. 1, 2, 3. Bir doladım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Yapraklarımı ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Arada bir düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği şöyle genişletip de sağa doğru ikisini bir daha rahat örebilirsiniz. 2 yaprak arasında burada da 3 ilmek kaldı. Yine yapraklarım için 3 düz, 2, 3, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 3 düz. Evet. 2 yaprak arasında hemen 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği genişletip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Evet, 2 yaprak arasında 3 ilmeğim kaldı. Yaprağım için 3 düz, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 3 düz. Sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ör, bir düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru şöyle genişletip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bu sıramız yani 3. sıramızda bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Burada yaprak ilmeklerimi ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir sağa doğru örelim olmazsa. Şöyle. Burada bir kenar ilmek yani düz ilmeğim var. Düz ördüm. Kalan 7 ilmek haroşamı örüp 3. sıramı tamamlamış oluyorum. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıradayız. Evet, yine işlemimiz var arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ters ördüm. Burada ters ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir şöyle arkadan böyle bu şekilde örüyorum. İkisini bir ters ördüm. Evet, ne yaptık? 7 ilmek haroşadan sonra bir ters ördük. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördük. Yaprak ilmeklerim 11 tane. Onları sırayla ters örüyorum. 2, 3, 4 artırdığım ilmekte ters. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.
İki yaprak arasında 3 ilmek kalmıştı. Bu 3 ilmeğin üçünü bir ters örüyorum. Bu şekilde. Üçünü bir ters ördük. Karşımda 11 tane yaprak ilmeğim var. Sırayla ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 2 yaprak arasında 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin üçünü bir ters örüyorum. Bu şekilde. Sonra yine 11 tane yaprak ilmeğimi örüyorum. Evet, 11 ilmek ters, sonra 3 ilmeğin üçünü bir ör ters olarak. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, arka yüzde sıranın sonuna yaklaştım. 11 tane yaprak ilmeklerimi ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Bir tane ters ilmeğim var, onu da ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örerek 4. sıramı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. Ön yüzde 5. sıradayız. Artık yaprağımızı oluşturmaya başlayacağız. Baştaki yaprak ve sondaki yaprak kapanacak. Ortadaki bu sırada devam edecek arkadaşlar. Evet, 7 ilmek haroşamızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra kenardaki ilmeğimi düz örüyorum. Burada da o eksilttiğim ilmek var. Düz ördüm. Karşımda 3 tane düz ilmeğim, yaprak ilmeğim var. Üçünü bir düz olarak örüyorum. Burada bir yaprağımızı kapattık gördüğünüz gibi. Üçünü bir ördükten sonra bir doladım, bir düz ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Bir doladım, ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir yaprağımı düz örüyorum. 2, 3 doladım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm, doladım. Sırada 3 ilmeğim var. Üçünü bir örüyorum. Bu yaprağımı da kapatmış oldum. Evet. Baştakini ve sondakini kapattık. Ortadaki devam ediyor. 2 yaprak arasında bir düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi, yaprağımın 3 ilmeğinin üçünü bir düz olarak ördüm. Kapatmış oldum. Bu şekilde. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Evet, bu şekilde. 2 yaprak arasında bir tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Arada bir ilmeğim var. Onu da şöyle çevirip görebilirsiniz. Düz olarak ördüm. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son yaprağım bakın. 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. Burada bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. Burada bir de kenar ilmeğimiz var. Onu da düz örüyorum. Kalan 7 ilmek haroşamı örüp 5. sıramı tamamlamış oluyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. 6. sırada. Şöyle. Bu sırada hiçbir işlem yok arkadaşlar. Baştaki 7 ilmek haroşa. 3, 4, 5, 6, 7. Ve diğer ilmeklerimiz de ters. Yani desenimizin arkasına bu sırada tamamen ters örüyoruz. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. 6. sıra. Tamamen ters örelim. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayalım.
Evet, ters sırasını tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 7. sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği bakın. 7 ilmek haroşadan sonra bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz olarak ördüm. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Evet, burada bu ortadaki yaprağımızı da kapatacağız. Doladıktan sonra 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Bu şekilde. Bakın yaprağım oluştu. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Burada bakın 3 ilmeğim var. 2 yaprak arasında bir ilmeğimiz kalmıştı. Bu yaprağı kapattığımız ilmek, yani tek kaldı. Buradaki yaprağımızı kapattığımız ilmek de tek kaldı. Burada doladıktan sonra 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Bu şekilde. Bu 2 yaprağı da kapatmış olduk tekrardan. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Ortadaki yaprağımı kapatıyorum. Yani 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Şöyle göstereyim bakın. Bu aradaki 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Hem yapraklarımız birleşmiş hem de ortadaki yaprağımızı kapatmış oluyoruz. Üçünü bir ördükten sonra bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Ortadaki yaprağımın 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Bu şekilde. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım. 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Bir doladım. 3 düz. Bir doladım. 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Bir doladım. 3 düz. 2, 3. Bir doladım. 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum. Evet, bu şekilde. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim, 7. sıramızın. Bakın en son yaprağımı kapattım. Bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım. Burada sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Burada bir de düz ilmeğimiz var. Düz ördüm. Kenar ilmeği. 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, desenimiz açığa çıktı. Arka yüzden hiçbir işlem yok. Yine desenimizin arkasını ters öreceğiz. Şöyle çevireyim. Baştaki 7 ilmek haroşa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ters örerek ilerliyorum. 8. sıramız, son sıramız desenimizin. Ters örerek ilerleyelim. Kalan 7 ilmeği de, son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 7. sıramı tamamladım. Ön yüzde 8. sıradayız. Böyle pot durduğuna bakmayın arkadaşlar. 2 sıra haroşa öreceğiz ve harika olacak. Evet, desenimiz bitti. 8 sırada desenimizi tamamladık. Şimdi 2 sıra haroşa örüp kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Burada isterseniz kısa satır uygulaması yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz yapalım. Kısa satır uygulaması şöyle hemen yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Örmeden aldım. Kalan 7 ilmeğimi örüyorum. Ve çeviriyorum. Ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı
ördüm. Şöyle sıradaki düz ilmeğimi örmeden aldım. Ona bakın etrafına sardığım ilmeği de aldım. Şöyle bu düz ilmek önde olacak şekilde ikisini bir düz olarak örüyorum bu şekilde. Sonra haroşa örüyoruz arkadaşlar. Haroşayı ters örenler ters örerler. Ben düz ördüğüm için 2 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra kesimimizi yapalım arkadaşlar. Kesimi yapıp sonrasını göstereceğim. Bu tarafta da kısa satır uygulamasını unutmayın arkadaşlar. Burada yaptıysanız benimle birlikte burada da mutlaka yapın. Haroşa sıraları farklı olur yoksa. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi yaprak deseni bittikten sonra 2 sıra haroşa olacak şekilde ördüm ve kesimini yaptım arkadaşlar. Bitti. Şöyle düğmelerini de diktim. Çok hoş, çok güzel oldu. 1-1,5 yaşa kadar rahatlıkla olur. Benimki ince ip olduğu için, eğer ki sizinki kalınsa arkadaşlar 3-3,5 yaşa rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Eliniz çok sıkı değilse. Böyle. Şöyle. Tabii kameranın kadrajına tam sığmadı ama böyle. Yakası da gördüğünüz gibi yuvarlak yaka, çok hoş duruyor. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.